Merhaba arkadaşlar. Arjantin Buenos Aires'ten herkese selamlar. Biz bugün Buenos Aires'in önemli kafelerinden bir tanesi olan Tortoni Kafe'deyiz. 1858 yılından itibaren ayakta olan bu kafe Buenos Aires'e gelenlerin uğrak noktası. Bir Fransız göçmen tarafından alınmış, oluşturulmuş bir kafe. Gerçekten müze gibi bir yer. Burada bir Türk arkadaşımızla karşılaştık. Bugün bana sevgili Gülşah eşlik edecek. Onunla böyle kısa bir soru cevap videosu yapmayı planlıyoruz. Merhaba Gülşah, hoş geldin Arjantin'e. Arjantin'i nasıl buldun? Yani Güney Amerika kıtasına gezmeye başladığında nerelerden başladın? Biz önce Brezilya'dan başladık. Sao Paulo ile başlayıp Rio ile devam ettik. Daha sonra bir Amazon turu yapıp Arjantin'e geldik. Arjantin'i nasıl buldum? En başta yani Güney Amerika'ya gelmek isteyen herkesin aklındaki ilk soru güvenli mi? Muhtemelen ilk soru budur herhalde. Çok güvenli buldum açıkçası. Özellikle Brezilya'yı gördükten sonra orası çok daha fazla güvensiz. Sokaklarda yaşayan insanlar aşırı fazla. Özellikle Sao Paulo, Rio. Adım başı kurulan çadırlar, sokaklarda yatanlar, market arabalarıyla eşyalarını taşıyıp gezenler falan. Hani bunlar ister istemez bir güvensizlik oluşturuyor. Bir de dinlediğim hikayeler, işte silahla durdurulabilirsin, eşyalarını alabilirler, bıçaklı saldırıya uğrayabilirsin falan diye. Ama gelip yaşadıktan sonra çok daha farklı olduğunu gördüm. Bence o kadar abartıldığı kadar hiçbir yer güvensiz değil. Özellikle burası Buenos Aires çok fazla güvenli. İstanbul'da yaşayan bir insanın hiçbir sıkıntı yaşayamayacağı bir yer. Birçok şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Hani telefondur, çantadır falan ama bunları zaten klasik olarak İstanbul'da falanlara dikkat ediyoruz. Sence Brezilya mı? Brezilya ile kıyaslayabilir misin Arjantin'i? Ya da Brezilya ile kıyasladığında sen yani Arjantin'e Güney Amerika'nın Paris'i diyorlar. Doğru mu? Nasıl bir kültür var burada? Yani dışarıda gördüğün manzaralar gerçekten Avrupa'yı mı? Nasıl bir ülke sence burası? Ben Paris'e gitmediğim için Paris'te kıyaslayamayacağım ama evet hani mimari olarak bakıldığında binalar falan çok güzel, sokaklar çok geniş ve inanılmaz tertemiz. Hani hiç böyle yerlerde çöp falan görmüyorsunuz. Bina yapıları evet Avrupa'yı tarzda olduğu için belki de öyle diyorlar. Ama Brezilya'da, Manasa'da Güney Amerika'nın Paris'i diyorlar da o yüzden bilemeyeceğim. Belki her yere sürekli bir Avrupa benzetmesi yapıyor olabilirler. Bizim 1,5 ay olmak üzere burada. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hiçbir sıkıntı yaşayan biriyle de karşılaşmadık. Bence inanılmaz güzel ve keyifli bir şehir. Sen Brezilya'yı çok sevdin. Brezilya'yı çok sevdin. Nasıl buluyorsun? Olumsuz bir tecrübe yaşadın mı orada? Hayır, ben de yaşamadım. Yaşayan birine de denk gelmedim. Gelebilirdim de belki çünkü çok fazla hikaye duyup hani video falan da izlemiştim buraya gelmeden önce. Bir şey görmedim ama ya genellikle turistik alanlarda durursanız zaten bir sıkıntı yaşamayacağınızı söylüyorlar. Her köşe başı bir polis arabası bekliyor zaten. Bunlar da güvende olmanızı sağlıyor. Güvenlik kamerası çok fazla var. Bu da insanları birazcık herhalde yani bir şeyler yapmalarını engelliyor. Benim Brezilyalı bir arkadaşım var. Ondan duyduğum kadarıyla o mesela bıçaklı saldırıya uğramış. Yani bir şey yapmamışlar ama hani gösterip eşyalarını falan çalmışlar. Ya onun da söylediği turistik alanların dışına çıkmazsanız bir şey olmaz. Ama arka sokaklara gittiğiniz zaman polis yok, güvenlik kamerası yok. Sıkıntı yaşamaya başlayabilirsiniz. Peki ekonomiye değinelim birazcık. Arjantin ekonomisinin kötü olduğu söyleniyor, biliniyor. Sen gezerken bu sana nasıl yansıdı? Otel ücretleri, restoran ücretleri nasıl buldun? Burası Türkiye ile kıyaslandığında ya da başka Avrupa ülkelerinde gezerken pahalı mıydı? Burada büyük bir ekonomik kriz olduğu için birkaç sene önce devlet dolar alım ve satımına bir vergi getirmiş. O yüzden de dolar kara borsaya düşmüş. Eğer dolarla gelip burada bozdurursanız ucuz. Ama normal yasal yollarda bozdurursanız çok daha pahalı. Bence Türkiye'ye kıyasla pahalı. Yani market fiyatlarına bakıldığında herhalde bir alkol daha ucuz olabilir Türkiye'den. Bayağı ucuz olabilir. Et olabilir. Onun dışındaki her şey yani ben ilk Coca-Cola fiyatını görmüştüm. Şok olmuştum. 2,5 litrelik bir Coca-Cola 28-30 lira aralığında bir şeye denk geliyordu.
Yani kısacası buraya gelecekseniz evet, dolarla gelip kara borsada bozdurun. Evet, doğru. Eğer buraya dolarla gelirseniz dışarıda kara borsada bozdurduğunuzda 2 katı, resmi kurdan 2 katı daha yüksek peso alıyorsunuz. Gerçekten çok daha hesaplı oluyor dolarla gelmek. Peki buranın yemek kültürünü nasıl buldun? Yani bizim kültürümüzle, yemek kültürümüzle kıyasladığımızda yine kahvaltı kültürü, yemek kültürü nasıl? Arjantin'in etlerinin çok lezzetli olduğu söyleniyor. Gerçekten öyle miydi? Yani tatmışsındır, denemişsindir. Nasıl buldun? Kahvaltı kültürleri yok bence. Genelde bir kahvaltıda bir de öğlen yemeğinde en çok böyle birkaç tane kızarmış ekmek, birkaç reçel, krem peynir falan tarzı şey yemeyi çok seviyorlar. Biraz İspanyol kültürü yoğun burada. Onun dışında çok lezzetli empanadaları var. Kesinlikle denenmesi gerekiyor ve evet, steakleri çok lezzetli. Et çok lezzetli olduğu için burgerleri inanılmaz lezzetli. Ve bence pizzada çok başarılılar. Çok iddialılar yani. Çok güzel pizzacılar var. Bayağı lezzetliler de. Pizzada neden başarılılar? Burası İtalyan kültürünün ağırlıklı olduğu bir yer. Yani onun etkisinde kalmış. Gerçekten pizzaları çok lezzetli. Bir de ben dondurmalarını çok seviyorum. Dondurmalarını denediğini bilmiyorum. Sütlerinden dolayı mı bilmiyorum. Dondurmaları gerçekten çok güzel. Evet evet. Galiba Luciana. Porsiyonları çok büyük ama biz en başta 2 tane almıştık. Yani 2 porsiyon deyince herhalde 1 kilo falan veriyorlar, bayağı büyük. Normal yemek porsiyonları da inanılmaz büyük. Genelde bir porsiyon söylediğinizde 2 kişiye yetebiliyor. Biz en başta geldiğimizde 2 porsiyon farklı şeyler söylüyorduk ama yani birini zor bitirebiliyorsun. Porsiyonlar inanılmaz. Özellikle steak porsiyonları 700-800 gram. Hamburgerleri de keza öyle. Bizim Türkiye'deki hamburgerlere benzemiyor. Yani gerçekten etinden dolayı eti dolduruyorlar içerisine, denedin. Evet evet, çok güzel. Peki buradan sonra nereye gitmeyi düşünüyorsun? Bizim buradan sonraki durağımız Montevideo olacak. Orada bir ay kalacağız. Oradan sonra da Rio'yu çok beğendik biz. Hani bir hafta bize yetmedi. Montevideo'dan sonra da tekrardan bir ay Rio'ya geçeceğiz. Güney Amerika'nın bu seyahatimizde böyle bir yarısını bitirelim dedik. Çünkü çok büyük bir kültür ve hani inanılmaz çok görecek, yaşanacak yer var. Öyle 3-5 günde tamamlanacak bir yer değil. Bir sonraki gelişimizde inşallah diğer kalanını Peru, Meksika, Kolombiya. Biz de Rio'yu çok merak ediyoruz. Belki aynı döneme denk geliriz. Birkaç ay sonra sen orada olacaksın. Belki o zaman birlikte gezmiş oluruz orayı. Bence kesinlikle gelmelisiniz. Bugün böyle kısaca bir sohbet, röportaj yapmak istedik. Biz Arjantin'den kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz Türkiye'ye. Görüşmek üzere.